Tarih, çoğu zaman kazananların zafer çığlıklarıyla yazılır. Ancak kaybedenlerin sessiz çığlıkları, o sayfaların arasındaki mürekkebin asıl ham maddesidir. Bugün dünyada, özellikle sosyal medya koridorlarında ve Batı'nın ışıltılı başkentlerinde sürekli ısıtılan suçlu Türk portresi var. Bize sürekli parmak sallayanlar, yüzleşin diye bağıranlar, aslında kendi vicdanlarındaki kara lekeleri bizim üzerimize atarak temizlenmeye çalışıyorlar. Oysa Türk tarihi sadece zaferlerin, kılıç seslerinin ve fetihlerin tarihi değildir. Aynı zamanda büyük ızdırapların, sistematik yok edilişlerin, kundaktaki bebekten bastonlu dedeye kadar süren bir kıyımın tarihidir. Biz, acısını pazarlamayı bilmeyen, yas tutmayı zayıflık sayıp vatan sağ olsun diyerek bağrına taş basan bir milletiz. Ama bu suskunluk artık bir kabul ediliş sanılıyor. Şimdi o suskunluğu bozma vakti. Gelin yüzlerce yıl geriye doğru gidelim ve Türklerin uğradığı soykırımları hatırlayalım. Çünkü hatırladıkça var olacağız. Hikayemiz 15. yüzyılın ortalarında bugünkü Romanya topraklarında. Eflak'ta başlıyor. Batı dünyasının bugün Kont Drakula diye filmlerini çektiği, turistik bir figür haline getirip sempatikleştirdiği o adam. 3. Vlad. Bizim bildiğimiz adıyla Kazıklı Voyvoda. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedip çağ açmış bir padişah olarak Eflak seferine çıktığında karşısında bir ordu değil bir kabus bulacaktı. Vlad, Osmanlı askerleriyle mertçe savaşmak yerine insan aklının sınırlarını zorlayan bir vahşeti seçmişti. Osmanlı ordusu Targovişte yakınlarına geldiğinde Fatih atını durdurdu. Ufukta gördüğü manzara, savaş görmüş geçirmiş askerlerin bile kanını donduruyordu. Kilometrelerce uzanan bir alanda kazıklara oturtturulmuş 20.000 insan bedeni çürüyordu. Bunlar sadece askerler değildi. Kadınlar, ihtiyarlar ve ne yazık ki çocuklar. Vlad, sırf Osmanlı ordusunun moralini bozmak için esir aldığı masumları birer korkuluk gibi dizmişti. Fatih Sultan Mehmet'in o an bir insan bunu nasıl yapar diyerek dehşet içinde kaldığı rivayet edilir. Bu bir savaş taktiği değildi. Bu, Türk ve Müslüman kimliğine duyulan hastalıklı bir nefretin dışa vurumuydu. Bugün Drakula filmlerini izlerken gülüp geçenler, o kazıkların ucunda can veren binlerce Türk'ün acısını hatırlamazlar bile. Zamanı biraz ileriye 19. yüzyılın başına saralım. Yunanistan'ın bağımsızlık hayalleri kurduğu, Batı'nın bu hayali romantik bir özgürlük mücadelesi olarak pompaladığı yıllar. Yer Mora Yarımadası. Mora, yüzyıllardır Türklerin ve Rumların yan yana yaşadığı bir cennetti. Ancak 1821 sonbaharında o cennet, Türkler için bir cehenneme döndü. Yunan isyancılar, Türkiye dair ne varsa yok edilecek yeminiyle harekete geçtiler. Hedef belliydi, etnik temizlik. Tripoliçe şehri kuşatıldığında içeride 10 binlerce sivil Türk açlık ve sefaletle boğuşuyordu. Şehir düştüğünde ise insanlık tarihinin en utanç verici sayfalarından birisi açıldı. 3 gün boyunca aralıksız bir katliam yapıldı. Hamile kadınların karınları deşildi, kuyular cesetlerle dolduruldu. Bu vahşeti biz değil, bizzat Yunan General Kolokotronis anılarında şöyle itiraf edecek. Şehre girdiğimde atımın ayağı hiçbir yere değmedi. Tripoliçe meydanına kadar hep Türk cesetlerine basarak geçtim. Avrupa'nın göbeğinde medeniyetin beşiği denilen topraklarda 30 binden fazla Türk, sırf Türk oldukları için yok edildi. Ve dünya, o günde bugün olduğu gibi bu çığlığa kulaklarına tıkadı. Mora'nın acısı dinmeden bu kez kuzeyden gelen kara bir kışla sarsıldı Osmanlı. Tarihimize 93 Harbi olarak geçen Osmanlı-Rus Savaşı sadece cephedeki askerin değil, kundaktaki bebeğin de savaşıydı. Rus orduları ve onlara yol gösteren Bulgar ile Ermeni çeteleri önlerine gelen her Türk köyünü yakıp yıkarak ilerliyordu. Amaç sadece toprağı almak değil, o toprağın hafızasını silmekti. Kafkaslardan ve Balkanlardan kopup gelen milyonlarca insan muhacir olmanın ne demek olduğunu en acı şekilde öğrenmişti. Karlı dağ yollarında kanı arabaların tekerlekleri çamura saplanırken anneler donarak ölen bebeklerini yol kenarına bırakmak zorunda kaldı. O yollar bir milletin mezarlığına dönüştü. Rustem McCarthy gibi tarafsız tarihçiler bu dönemde ölen Türk sayısının 1 milyonu aştığını belgeleriyle anlatırlar. Bugün Anadolu'da kime sorarsanız dedesinin veya nenesinin Rus harbinde nasıl savaştığını anlatır. İşte o hikayeler masal değil. Bir milletin yok oluşun kıyısından dönüşünün destanıdır. Ve en büyük travmalardan birisi. Türk tarihinin en hazin sökülüşü. 1912 yılına gelindiğinde 500 yıldır vatan bildiğimiz camilerini, çeşmelerini, türkülerini inşa ettiğimiz Rumeli elimizden kayıp gitmişti. Bu basit bir toprak kaybı değildi. Bu bir uzvun gövdeden koparılması gibiydi. Selanik'in, Üsküp'ün, Manastır'ın kaybıydı. Her Türk'ün yüreğinde kapanmaz bir yara açtı. Balkan devletleri birleşip Osmanlı'ya saldırdığında yine hedefte sivil halk vardı. Köyler basıldı, insanlar camilere doldurulup yakıldı. Tren istasyonları. O dönemden kalan fotoğraflara bakın. İstasyonlarda üst üste yığılmış, aç, çıplak ve korku dolu gözlerle bakan binlerce insan göreceksiniz. Kolera salgını bir yandan, düşman süngüsü diğer yandan. Yüz binlerce Türk İstanbul'a ulaşabilmek için yollarda can verdi.
Meriç Nehri o günlerde su değil, kan ve gözyaşı akıtıyordu. Bugün bize soykırımcı diyenler, Balkanlarda bir zamanlar çoğunluk olan Türk nüfusunun nereye gittiğini, o köylerin nasıl boşaldığını hiç sormazlar. Çünkü cevap onların suçunu yüzlerine vuracaktır. Tarih 18 Mayıs 1944. İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık gecelerinden biri. Yer Türk yurdu olan Kırım. Sovyet diktatörü Stalin'in emriyle gecenin bir yarısı Kırım Türklerinin kapıları tek tek çalındı. İnsanlara hazırlanmaları için sadece 15 dakika verildi. Nereye gidiyoruz sorusuna ise cevap yoktu. Kadınlar, çocuklar, hastalar, hayvanların taşındığı, penceresiz, havasız yük vagonlarına istiflendiler. Günlerce süren o ölüm yolculuğunda vagonların kapıları hiç açılmadı. Havasızlıktan, susuzluktan ölenlerin cesetleri hareket halindeki trenlerden bozkıra atıldı. Kırım Türkleri ölülerini gömmelerine bile izin verilmeden vatanlarından koparıldı. Nüfusun neredeyse yarısı, yani yaklaşık 200 bin insan bu sürgün sırasında ve sonrasında gittikleri yerdeki ağır şartlarda hayatını kaybetti. Kırım bomboş kaldı. Tarihin gördüğü en sessiz, en sinsi soykırımlardan biriydi bu. Bugün Kırım Türkleri hala o acının yasını tutuyor. Kırım'ın vagonlarında donarak can verenlerin acısı daha tazeyken bu kez Akdeniz'in ortasında Cennet Ada denilen Kıbrıs'tan yükseldi feryatlar. Tarih 21 Aralık 1963. Dünya Noel ışıkları altında hediye paketlerini açarken Kıbrıs Türkleri için ölüm paketleniyordu. Rum EOKA çeteleri Akritas adını verdikleri o korkunç planı devreye soktular. Hedef netti: 24 saat içinde adadaki Türk varlığını haritadan silmek. Lefkoşa'nın kumsal bölgesinde yaşananlar bir savaş sahnesi değil, saf bir barbarlıktı. Binbaşı Nihat İlhan görevi başındayken evi basıldı. Eşi ve 3 küçük yavrusu saklandıkları banyo küvetinde birbirlerine sarılmış haldeyken kurşun yağmuruna tutuldular. O banyonun kapısı açıldığında görülen manzara sadece bir ailenin değil, insanlığın bitişiydi. Küvet kan doluydu. Bugün bize Kıbrıs'ta işgalcisiniz diyenler o fotoğraf karesine bakmaya cesaret edemezler. Çünkü o karede Enosis hayalleri uğruna katledilen bebeklerin ve annelerinin ahı vardır. 1974 Barış Harekatı işte o küvetteki kanın hesabı sorulsun, bir daha hiçbir Türk çocuğu banyoda saklanarak ölmesin diye yapılmıştı. Zaman bizi 80'li yılların sonuna Bulgaristan'ın gri beton blokları arasına götürüyor. Komünist diktatör Zhivkov silahla yapamadığını kalemle yapmaya karar verdi. Bir sabah uyandılar ve dediler ki artık Ahmet yok Ivan var, Ayşe yok Anna var. Türklerin isimleri zorla değiştirildi. Türkçe konuşana para cezası verildi. Sünnet yasaklandı, bayramlaşmak suç sayıldı. İtiraz edenler Tuna Nehri'nin kenarındaki o meşhur Belene kampına, yani cehennemin dünyadaki şubesine gönderildi. Bu zulmün en acı sembolü ise henüz 18 aylık olan Türkan bebektir. Annesinin kucağında en doğal hakkını, kimliğini savunan kalabalığın içerisindeyken Bulgar askerlerinin kurşunuyla şehit düştü. Düşünün, adı Türkan olduğu için öldürülen bir bebek. 1989'da kapılar açıldığında 350 bin Türk adımı alabilirsin ama kanımı asla diyerek yollara döküldü. O trenler, o otobüsler sadece insan taşımadı. Bir milletin onurunu da taşıdı anavatan Türkiye. Sovyetler dağılmış, demir perde kalkmıştı. Ama Kafkasya'nın kaderi değişmemişti. 1992 yılının 26 Şubat gecesi Hocalı kasabası modern dünyanın gözü önünde Orta Çağ karanlığına gömüldü. Ermeni kuvvetleri ve onlara destek veren Rus 366. alayı kasabayı dört bir koldan kuşattı. Halkın kaçabileceği tek bir yol vardı: karlı ormanlar. Ancak orası bir kurtuluş yolu değil, bir ölüm koridoruydu. Kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklar o soğukta pusuya düşürüldü. Sadece öldürülmediler. İnsanlık dışı bir nefretle işkence ettiler. Derisi yüzülen çocuklar, karınları deşilen hamile kadınlar, gözleri oyulan yaşlılar. Resmi rakamlar 613 kişi der. Ama o gece kaybolanların hesabı hala sorulabilmiş değil. Hocalı, Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığının en kanlı kanıtıdır. O gece Hocalı'da donan sadece bedenler değil, dünyanın da vicdanıydı. Bugün Karabağ'da dalgalanan Azerbaycan bayrağı, işte o gece toprağa düşenlerin ruhuyla dalgalanmaktadır. Yakın tarihin en büyük ikiyüzlülüğü, dünya kameralarını Yezidilere ve Kobani'ye çevirirken IŞİD canilere sessiz sedasız Türkmenleri doğuruyordu. 2014'te Musul ve Telefer düştüğünde 1000 yıllık Türk yurtları kana bulandı. Türkmen erkekleri kurşuna dizildi, meydanlarda infaz edildi. Ama asıl trajedi, Türkmen kadınlarının ve kız çocuklarının başına gelendi. Tıpkı Orta Çağ'da olduğu gibi zincirlenip köle pazarlarında satıldılar. Bugün hala binlerce Türkmen kadının akıbeti meçhul. Telefer %100 Türk olan bir şehirdi. Şimdi hayalet bir kent. Dünya bu soykırıma iç savaş deyip geçti. Oysa yapılan şey bölgenin demografik haritasını Türk kanıyla silip yeniden çizmekti. Orada bir Türkmen eli vardı ve o eli kırdılar. Bizim içimizdeki sızı ise kendi kardeşimizin çığlığını dünyaya yeterince duyuramamış olmaktır. Ve yolculuğumuzun son, en acı ve hala devam eden durağı: Doğu Türkistan. Burada toplar, tüfekler değil,
yüksek duvarlı kamplar, yüz tanıma sistemleri ve zorunlu kısırlaştırma iğneleri konuşuyor. Çin, 21. yüzyılın ortasında Nazi Almanyası'nı kıskandıracak toplama kampları kurdu. Adına eğitim merkezi dedikleri bu zindanlarda 3 milyona yakın Uygur Türk'ü sadece Müslümanım ve Türk'üm dediği için tutuluyor. İçeriden gelen çığlıkları duvarlar yutuyor. Kadınların saçları kazınıyor, zorla Çinlilerle evlendiriliyor. Çocuklar ailelerinden koparılıp yetimhanelerde Çinli gibi yetiştiriliyor. Buna mankurtlaştırma denir. Bir milletin hafızasını silip onu köleleştirmek. Dünya ekonomik çıkarlar için Çin'e sessiz kalırken Doğu Türkistanlı bir baba yıllardır göremediği kızının fotoğrafına bakıp ağlıyor. Bu tarihin gördüğü en planlı, en sinsi ve en teknolojik Türk kıyımıdır. İşte Kazıklı Voyvoda'nın kanlı kazıklarından Çin'in yüksek duvarlı kamplarına uzanan o meşakkatli yol. Daha eklemeler yapmadığım birçok örnek var. Fakat süremiz kısıtlı. Gördüğünüz gibi Türk tarihi barbarların tarihi değildir. Sosyal medyada Türkler ona buna katliam yaptı diye gezinenlere asıl katliamı yapanların biz medeniyiz diye gezinenler olduğunu hatırlatmak lazım. Bu bizim görevimiz. Türklük bir milletin direnişinin tarihidir. Bize geçmişinizle yüzleşin diyenler aslında kendi kanlı ellerini bizim üzerimize silmeye çalışıyorlar. Mora'da atının ayağı yere değmeyenler, Hocalı'da çocuğun derisini yüzenler, Doğu Türkistan'da anneyle evladını ayıranlar utansın. Bizim utanacak bir tarihimiz yok. Ama alacak bir ahımız var. Sorulacak bir hesabımız var. Bu video bir nefret manifestosu değil, bir hafıza tazeleme yeminidir. Türk genci olarak bizim görevimiz unutmamak. Unutursak Hocalı'daki bebek üşür. Unutursak Kırım'daki vagonlar tekrar yola çıkar. Unutursak Doğu Türkistan'daki kardeşimiz yok olur. Hatırla ve dik dur. Çünkü tarih sadece hatırlayanlar için tekerrür etmez.